Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğan dolması tarifi vermek istiyorum. Kış mevsiminin olmazsa olmaz dolmalarından olan bu tarifi eğer denemediyseniz bu videoyu izledikten sonra muhakkak deneyin derim. Bakın 2 adet soğan görüyorsunuz. Bunlardan daha lale şeklinde oval olanla yapacağız. Ama elinizin altında böyle yuvarlak şekilde olan varsa tabii ki onunla da yapabilirsiniz. Ama imkanınız varsa oval olanları tercih ederseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. 6 adet sıkma portakal boyutunda diyebileceğim büyük soğanım var. Bunların dış kabuklarını çıkardım. Sapları halen duruyor bakın. Şimdi tam ortasından tamamen kesmeden yarısına kadar keseceğim. Kış mevsiminde sera sebzeleriyle yapacağınız dolmalar yerine böyle sağlıklı bir dolma yaparsanız hem çocuklarınız hem de aileniz için iyi bir şey yapmış olursunuz. Evet bakın tam ortasına kadar kesikleri atmaya başlıyorum. Kesikleri atarken tencereme bolca su koydum. Suyun içine de bir miktar tuz ekledim. Soğanlarımı bu tuzlu suda haşlayacağım. Evet, ocağımıza koyduğumuz suyumuz bu arada kaynamaya başladı. Yarım tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ekledim ve soğanlarımı yerleştiriyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken şey soğanları çok fazla haşlamamak. Maksimum 4 dakikada ya da eğer soğanlarınız çok büyükse 5 dakikada bu kaynar suyun içinde tutmanız yeterli olacak. Bunun için de şöyle bir püf noktası verebilirim. Eğer çizdiğimiz çizikler 1 santim büyüklüğünde açıldıysa ve tam ortasını görebiliyorsak işte tam bu aşamada soğanlarımızı çıkarabiliriz. Evet, attığımız kesikler bakın genişledi. 1 santim boyutlarında ve ortasını görmeye başladığımıza göre artık bunları soğuması için ayrı bir kaba alabilirim. Soğanlarım bir kenarda dinlenirken, soğurken ben de artık dolmamın iç harcını hazırlamaya başlayabilirim. Kıymalı bir iç harçlı hazırlayacağız. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 200-250 gram kadar orta yağlı kıymam var. Üzerine iri bir soğanı doğradım. 6-7 diş de sarımsağı yine küçük olacak şekilde doğrayıp ekliyorum. Soğan dolmasına neden içine soğan koyuyoruz gibi bir soru sorabilirsiniz. Eğer soğan koymazsak inanın içine pilav koymuş gibi oluruz. Bu yüzden dolmada olmazsa olmaz bolca soğan kullanalım. Ve 2 yemek kaşığı da domates biber salçası karışık salçam var. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Dilediğiniz baharatları tercih edebilirsiniz. Özellikle reyhan da çok yakışır. Evet, biraz yağlı olması gerekiyor. Bunun için 100 mililitrelik çay bardağıyla zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ da olur. Ve etimi tüm bu malzemelerle iyice yoğuruyorum. Artık pirincimizi ekleyebiliriz. 1,5 su bardağı yıkanmış pirincimi ekledikten sonra yarım demet de maydanozum vardı. Onu da ilave ettim. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve artık tekrar yeniden böyle önceki kadar değil ama en azından karıştırabiliriz. Sumak ekşisi, limon ya da limon tuzu da kullanabilirsiniz. Elinizin altında hangi ekşi mevcutsa onu değerlendirebilirsiniz. Soğanlarımızı ayırabiliriz. Tüm tarif boyunca sizi tek oyalayacak olan bölüm burası. 10-15 dakikanızı alabilir. Öncelikle bakın saplarını kestim. Ardından ince zarlarını her aşamada çıkarıyoruz. Bu çok zor değil. Çocuklarınızla bile eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Kenarlardan şöyle parmaklarınızı biraz ittirerek ve ileriye doğru ittirerek son olarak rahatlıkla tek tek yapraklarını çıkarabilirsiniz.
Biraz detaylı vermek istedim. O yüzden aşama aşama gösteriyorum. Hızlandırarak izleyebilirsiniz eğer sıkılıyorsanız. Evet, şu haliyle çok güzel görünüyorlar. Daha henüz sarmaya başlamadık ama oldukça da kolay bir sarma şekli var. Hemen böyle yapraklardan birisini alıyoruz. İçine bolca iç harç koyuyoruz. Ben boyutlarına göre bazen bir tatlı kaşığı, bazen yarım tatlı kaşığı koydum. Ve şöyle kapatıyoruz ve biraz elimizle sıkacağız. Ancak şu an sıkmadım. Tencereye yerleştirirken sıkacağım. Önce bir yerde bunları sıralayacağım. Daha sonra tencereye yerleştireceğim. Bunun nedeni dış yaprakları, daha doğrusu soğanın dış katmanlarını daha üste koymayı düşünüyorum. Çünkü onlar daha ince. Büyük olanları daha alta, küçük olanları daha üste koymayı planlıyorum. O yüzden önce tabağa yerleştireceğim. Daha sonra tencereme dizeceğim. Soğanların en ortasındaki sarılmayacak durumda olanları tenceremizin zeminine yerleştiriyoruz. Ve artık böyle elimizde biraz sıkıştırarak soğanlarımızı, soğan dolmalarımızı yerleştirebiliriz. Şimdi basit bir sos hazırlayacağız. Sosumuz için böyle tepeli olacak şekilde bir yemek kaşığı tereyağını sos kabıma alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Salça iyice böyle kavrulup rengi koyulaştığı zaman biraz nar ekşisi ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar. Ve salçam tuzsuz olduğu için yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edip yaklaşık 2 su bardağı da su ekleyeceğim. Evet, bu şekil ısınacak. Isındıktan sonra tenceremde dolmalarımın üzerine gezdireceğim ve bir tabağı ters olarak üzerine kapatacağım. Aslında çoğumuzun bildiği şeyler. Yerken soğan dolmasını soğan olarak algılamayacaksınız. Çünkü hiçbir acılık hissetmeyeceksiniz. Aksine çok ekstrem, çok sıra dışı bir lezzeti olacak. Evet, ters çevirdiğim bir tabağı da kapattıktan sonra şimdi yüksek ateşte kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını sonuna kadar kısıyorum ve 1 saat pişiriyorum. Ve piştikten sonraki görüntüsü. Bakın harika görünüyor. Zemininde halen su var. Bu suyu mutlaka süzelim ya da ayrı bir tarafa aldığımız zaman dolmalarımızı böyle kaşıkla suyu başka bir yere aktaralım. Dolmalarım piştikten sonra bir 10-15 dakika kadar kapak kapalı bir şekilde dinlendirdim. Daha uzun dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır. Evet, artık şöyle 2 kaşık yardımıyla servis tabağıma alıyorum ve afiyetle soframa götürüyorum. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz çok daha güzel, çok daha lezzetli,
çok daha sağlıklı dolmalar yapabilirsiniz. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ya da denerseniz lütfen videoma beğeni bırakmayı ve eğer kanalıma aboneyseniz bildirimlerinizi açmayı ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.